Labranda bu yüce dağ başında yalnız mı kalmış? Taşları topraklara mı karışmış? Kutsal yolları harap mı olmuş? 2500 yıl önce durum hiç de böyle değildi. Kral Mausolus'un ihya ettiği Labranda bölgenin dini merkeziydi. Gelin Karya'nın bu büyülü yerleşiminde kısa bir gezintiye çıkalım. Labranda'ya ulaştığımızda kendimizi birden yeşillikler içinde buluverdik. Baharın güzel havasında adımlamaya başladık. Manzara böyle olunca da insanın enerjisi yüksek, zihni açık oluyor. Labranda'ya genel olarak baktığımızda yoğun, derli toplu bir yerleşim görüyoruz. Binalar birbirine çok yakın. Bu aslında basit bir nedene dayanıyor. Arazi çok eğimli, düz alanlar kısıtlı. Yani binaları inşa edecek yer problemi olduğundan teraslar halinde kısıtlı alana mümkün olduğunca çok yapı yerleştirilmiş. Labranda'nın merdivenlerini inceleyince bir detay dikkatimizi çekiyor. Yağmur suyu oluğu. Kentin drenaj sistemi de ihmal edilmemiş. Yürüyüşe devam ediyoruz. Güney Propylon olarak adlandırılan anıtsal giriş kapısı. Karya kralı Mausolus'un kardeşi Idrieus tarafından tamamıyla mermerden inşa ettirilmiş. Bu kapı doğrudan kentin anıtsal merdivenlerinin de bulunduğu meydana açılıyor. Kent bir hayli eğimli olduğundan bolca merdiven çıkmaya hazır olun. Buradaki uzun, muntazam merdivenler hiç restorasyon görmeden yaklaşık 2500 yıl öncesinden günümüze kadar ulaşmış. Hem de sapasağlam bir şekilde. Alanın teras duvarlarında sıra sıra odalar görüyoruz. Bu bölümün henüz kazısı yapılmamış. Bunlar dükkan mıydı yoksa dini bir görevi mi vardı henüz bilinmiyor. Bana soracak olursanız muhtemelen bunlar dükkan olarak kullanılıyordu. Labranda'yı ziyaret eden onca insan muhakkak ki bir şeyler satın almak isterdi. Böyle kutsal bir yerin ayrıca bir gelire ihtiyacı olurdu. Merdivenler muazzam. Hayran kaldım. Labranda'nın tespit edilen bir tiyatrosu yok. Bu merdivenlerin törenlerde küçük bir tiyatro görevi görebileceği de öne sürülen fikirler arasında. Bu antik basamaklara temas etmek, 2500 yıl önce de insanların adımladığı merdivenlerden çıkmak ayrı bir duygu. Tören alanının hemen doğusunda anıtsal bir giriş kapısı daha var. Burası da Doğu Propylon. Kent anıtlar ve dini yapılarla dolu. Labranda zaten kendisi dini bir merkez. Bu dini yapılardan en yenilerinden birisini görüyoruz. Kilise. Hemen yanında da hamam. Hamam aslında yeni değil. Milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenmiş ve Tiberius Claudius Menelaus isminde birisi tarafından inşa ettirilmiş. Yani oradaki yazıtta böyle yazıyor. Kilise tabii ki de Doğu Roma dönemine ait. Kilise ile hamamın parçalarını birbirinden rahatça ayırabilirsiniz. Kentin en çok vakit geçirdiğimiz bölümüne geldik. Antik Çeşme. Burayı kelimelere döküp nasıl anlatabilirim ki? Gördüğümüz manzara gneiss kayalardan, yontma sütunlar ve taşlardan ibaret gibi görünebilir. Ama burasının insana hissettirdikleri bambaşka. Büyülenmiş gibi çeşme yapısına doğru ilerledik. Dorik sütunların arasından bakınca daha çok etkilendik. Su mercimekleriyle yemyeşil kaplanmış bir tabaka ve üzerinde rüzgardan savrulup düşmüş papatyalar.
Yapının tepesi de yine gneiss bloklarla kapatılmış. İşçilik Alabanda kentindekilere ne çok benziyor. Zaten Alabanda, Alinda ve Labranda birbirine yakın 3 karya yerleşimi. Telaffuzları bile ne kadar yakın. Alabanda ve Alinda'nın videolarını da yayınlamıştık. Kanalımızdan ilgili videolara ulaşmanızı ve bu üçlemeyi ard arda izlemenizi isterim. Çeşmeyi incelerken yeşilliklerin ve papatyaların arasında bir keriçka geldi. Bu uzak diyarlarda yılan, fare, çakal gibi hayvanları beklerdik ama bir kedi hiç beklediğimiz bir şey değildi. Bu kent daha da mistik bir hal almaya başlamıştı. Güzelim benim ya. Kendinden geçti. Patilere bak. Sevgiye, ilgiye aç bu kedinin karnı da acıkmış. Hemen yanımızdaki ton balıklarından birisini açıp verdik. Hepsini yedi. Daha sonra da bu tüylü dost tüm antik kent gezimiz boyunca yanımızdan ayrılmadı. Arada bir ayrıldı da sonra geri geldi. Bir dakika. Delirmiş açlıktan. Ölüyor kedi. Fare bulamadın mı? Çıldırdı. Dur vereceğim. Kuzum benim vereceğim. Bekle. Kedi demişken kentteki kazılarda elde edilen eserlerden bir kısmı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bunların arasında bir de Sphinx var. Kentin anıtsal yapılarının en eskilerinden birisindeyiz. Bugün Andron B olarak adlandırılan yapı bir ziyafet salonu görevi görüyor. Bulunan yazıttaki ifade gayet açık. Hekatomnos oğlu Mausolos, Andron'u ve içindeki her şeyi Zeus Labrandos'a verdi. Bu ifadelerle yapının Kral Mausolos tarafından yaptırıldığını anlıyoruz. Hekatomnos oğlu Kral Mausolos'u hatırlatmak isterim. Öldükten sonra eşi Kraliçe Artemisia tarafından adına dünyanın 7 harikasından birisi olan Mazelion'un yaptırıldığı Karya Kralı. Dünyanın 7 harikasından birisi olan Mazelion'un kalıntıları bugün Bodrum'da sergileniyor. O dönemde krallar halkın sevgisini kazanmak ve dine ne kadar değer verdiklerini göstermek için kutsal alanlara bolca yatırım yapmışlar. Dini yapılar gitgide büyümüş. Karya'nın Zeus Labrandos kült merkezine muhakkak ki ziyaretçi de çok oluyordu. Ve bu ziyaretçiler Labranda'nın ekonomisine katkı sağlıyordu. Ancak bu yapıların bakım masraflarını çıkartabiliyorlar mıydı onu bilmiyoruz. Dört bölmeli teras evindeyiz. Geçmişte tam olarak niçin kullanıldığı bilinmiyor ama bugün geçici kazı deposu olarak kullanılıyor. Kazı eserlerinin yanı sıra enteresan bir taşı da burada inceleyebilirsiniz. Nasıl oluştuysa çok ilginç bir parça.
kentin en büyük ve en iyi korunmuş yapısını inceleme vakti geldi. Andron A yapısı. Bu ziyafet salonu da Kral Mausolos'un kardeşi İdrisus tarafından yaptırılmış. Andron B ile aynı mimari plana sahip, fakat daha büyüğü. Yüksekliği 8 metreyi bulan duvarları, Milas Ovası'nı gören kocaman pencereleri ve kaliteli işçiliğiyle muhteşem bir yapı. Labranda, Karya'nın en önemli dini merkezlerinden birisiydi. Burada dini festivaller yapılırdı. Bunlardan en meşhuru da her sene 5 gün boyunca süren büyük törendi. Tabi bu ritüellerin hazırlık aşamaları, Karya'nın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin Labranda'da toplanması derken bir hayli hareketli günler yaşanıyor olmalıydı. Özellikle Milasa'dan Labranda'ya kadar inşa edilen taş yoldan kralların geçidi oldukça gösterişli olmalıydı. Labranda festival dönemlerinde bu kadar hareketli olunca geniş binalara da ihtiyaç hasıl olmuştu. Yüce Tanrı Zeus'a adanan kurbanların etleriyle iyi bir ziyafet çekmek için krallara ve kraliçelere layık ziyafet salonları olmalıydı. Andron'un geniş pencerelerinin manzarası bir harika. Milas Ovası ayaklarınızın altında. Protokol bu manzaralı en güzel yerlerde ziyafetlerini çeke dursun, biz de bu kentin papatyalarına biraz daha yakından bakalım. Bu sene gördüğümüz en güzel, en büyük papatyalar Labranda'da açmıştı. Sadece papatyalarda değil elbet. Baharın doğaya canlandırmasıyla taşların arasında yetişen bitkiler, suyu gördükçe büyüyen ısırgan otları ve her çiçekten bal alan arılar. Labranda'da baharı hissediyorsunuz. İşte bahar diyorsunuz. Büyük Andron'un karşısında bir Zeus tapınağı uzanıyor. Coğrafyanın babası Amasyalı Strabon'un anlattığına göre Labranda'da eski bir şapel ve Zeus Stratios'un bir heykeli varmış. Zeus'un bir heykeli varsa muhtemelen bu tapınaktaydı. Tapınağın İyon üslubunda olduğunu görüyoruz. Meşhur İyon kenti Piryen'deki Athena tapınağı ile büyük benzerlik gösterdiğinden aynı mimarın inşa etmiş olabileceği düşünülüyor. Mausoleum'un yapımında da görevli olan ünlü mimar Piteos. Labranda'nın en eski bilgilerini tarihin babası Bodrumlu Herodot'tan öğreniyoruz. Perslerin Anadolu'yu işgal ettikleri dönemde bu işgale karşı İyonlar, Karyalılarla beraber ayaklanmışlar. Bugün Çin çayı olan Marsyas kenarında Perslerle Karyalılar savaşmış ve Karyalılar ne yazık ki yenik düşmüşler. Yenik düşen Karyalılar Labranda'da Zeus tapınağında toplanmış. Tam Perslere teslim olmayı düşünürlerken İyonlu milletlerin yardıma yetişmesiyle yeniden umutlanmışlar ve Perslerle yeniden savaşmışlar. Ancak yine yenik düşmüşler. Daha sonra bugün Bodrum'da bulunan Pedasa kenti yakınlarında pusu kurarak Perslere karşı büyük bir zafer kazanmışlar. Ama ne yazık ki bu başarıları daimi kalmamış. Persler daha büyük güçlerle isyanı bastırmış. İşgal sırasında Karyalılara ve İyonlara büyük zulüm etmişler. Şehirler yakılmış, yağmalanmış, erkekler kesim suretiyle hadem edilmiş. Genç kızlar Pers haremlerine gönderilmiş, halk köleleştirilmiş. Barbar ve vahşi Perslerin Anadolu'ya yaptığı zulüm çok çok büyük olmuş. Labranda'da durup karşıya baktığımızda ortasından yarılmış yuvarlak bir kaya görüyoruz. İşte bu kayanın Zeus Labrandos kültünün kaynağı olabileceği düşünülüyor. Yüce Tanrı Zeus baltası veya yıldırımıyla kayaya vurmuş ve kaya ortadan ikiye ayrılmış. Karya bölgesinde Zeus sıkça Labiris Karyos olarak anılan çift ağızlı baltasıyla betimlenir. İşte bu kültün kaynağının da tam da bu nokta olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle Labranda çok önemli bir kutsal alan. Labranda diyorum ama aynı zamanda Labraon'da,
Lambranda veya Labiranda ifadelerinde görürüz. Peki hangisi doğru? Cevap hepsi. Bu yazılım veya telaffuzlar farklı kaynaklarda geçiyor. Ben telaffuzu ve yazımı dilimize daha yatkın olduğundan Labranda'yı kullanmayı tercih ediyorum. Tepenin biraz üstünde anıt mezar bulunuyor. Bu büyük mezarın kime ait olduğu hala bilinmiyor. Yapının tonozları sanki geçen hafta inşa edilmiş gibi yepyeni duruyor. Aşkım çok güzel. Çok güzel. Olduğu gibi duruyor yerinde. Baksana. Uzaktan bir kaya mezarı görünüyor ama yanına ulaşamıyoruz. Çünkü ören yerinin tel engellerini aşamıyoruz. Kentte kazılar 1948 yılında İsveçli ekip tarafından başlatılmış. Şimdi ise uluslararası bir kazı heyeti tarafından sürdürülüyor. Kült merkezin hemen aşağısında bir kaya pınarı var. Buradan çıkan suyun kutsal sayıldığına şüphe yok. Karya kedisi de bir hayli susamış. Balığı yedi tabi. Kentin nekropolü Alinda'da olduğu gibi dağınık durumda. Mezarlar yekpare kaya bloklarına karya estetiğiyle oyulmuş. Bu coğrafyanın meşhur Gneiss kayalarına oyma bu mezarların bazılarını görmek için asfalt yolu aşmanız gerekiyor. Ancak bu daracık yolda karşınıza çıkacak kocaman kamyonlara karşı çok dikkatli olmalısınız. Yol çok dar ve çok fazla kamyon geçiyor. Hatta yol o kadar dar ki iki kamyon yan yana geçemiyor. Kamyonlar kuyruk olup birbirlerini bekliyorlar. Korna ile oluşturdukları özel bir haberleşme sistemleri de var. Labranda'da konvoy yapıp peş peşe dizilenler sadece kamyonlar değil. Bir çeşit tırtıl olan çamkese böcekleri de konvoy yaparak ilerliyorlar. Tren vagonları gibi peş peşe dizilerek ağaçtan ağaca koloni kuran bu tırtıllar çam ağaçlarının en büyük düşmanı. Labranda'daki kocaman bir çam ağacını kurutmuşlar bile. Ancak sadece çamlara değil, alerjik tüyleriyle insanlara ve diğer canlılara da zarar verebiliyorlar. Bu tırtılları koklamak veya yemek isteyen evcil köpeklerinize geçmiş olsun diyelim. Gösterişli yapıları, kendine has mimarisi, tipik karya dokusu ve kutsal alanlarıyla Labranda hafızalarınızda yer edinecek bir yerleşim. Bu kent uzak diyarlarda olma hissini çok güzel yansıtıyor. Zamanın derinliklerinden yankılanan eski insanların neşesini, hüzünlerini ve ağıtlarını işitebilirsiniz. Arkeoloji ve doğayla kalın.